Herkese günaydın, bol kazançlı, sağlıklı, güzel bir hafta dilerim. Haftanın ilk analizini gümüşle başlatalım. Gümüşte geçtiğimiz hafta yaşadığımız şu yükselişlerde RSI'de bir uyumsuzluk vardı, negatif uyumsuzluk. Dolayısıyla artık tepelerin yavaş yavaş güç kaybetmeye başladığını görmüştük. Kaldı ki Cuma günü de çok fazla bir yükseliş yapamadan tekrar şu an satışa dönmüş durumda piyasa. Daha doğrusu yatay bir bantta hareket ediyor diyelim. Aşağıda önemli destek bölgemiz 21-20-90 aralığından geçmekte. Yukarıdaki önemli direnç bölgemiz ise şu son tepemizin fitil boyu yeterlidir 22 dolar. 22 dolar üstünde hareketler görecek miyiz? Bu önemli olacak. Aksi takdirde aşağıda 20.90'ı kırıp şu yükselişin düzeltme sürecine girdiğimizi söyleriz. Burada da kritik olacak olan seviye aşağıda %61.8 seviyesinin de geçtiği 20-19-78 aralığı olacaktır. Bu bölgeye kadar olan düşüşleri şu yükselişin bir düzeltmesi olarak görürüz. 19.78 kırılacak olursa da bir önceki dibe doğru satışların derinleştiği bir süreci takip ederiz. Geçtiğimiz hafta evet güçlü yükselişler geldi. Ancak bunun sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için bir miktar düzeltmenin gelmesi ve yeni alıcıların katılması gerekir. Bu süreçte de şu %61.8 seviyesinin geçtiği bölge oldukça önemli olacak. Şimdi buradan bir ons altına geçelim. Ons altında da hatırlarsanız şu direnç bölgemizi takip ediyorduk. Yukarıda 1765-1754 bölgesini, bunun üstünde hareketler görsek de kalıcı olamadık. Tekrar bu bölgeye geri dönüyoruz. Burada da önemli destek bölgemiz geçen haftada bahsettiğimiz 1748-1743 aralığı. Burada şu son yükselişten ötürü bir Fibonacci seviyelerimizi de güncellememiz gerekir. Burada düzeltmenin başladığını söyleyebilmemiz için aşağıda 1723'ün kırılması gerekecek. 1723 kırıldığı takdirde de aşağıda 1675-1670 aralığı çok önemli olacak. Şu yükselişin %61.8 seviyesinin de geçtiği bölge. Bu bölge kırıldığı takdirde tekrar piyasanın satışa dönmüş olabileceğini düşünürüz. Ancak bu destek bölgesi korunduğu sürece şu yükselişin bir düzeltmesini yaptık ve yükselişe devam ediyoruz deriz. Dolayısıyla ons altında da bir miktar düzeltme önümüzdeki günler için sağlıklı olacaktır. Buradan bir altın gümüş rasyosuna geçelim. Altın gümüş rasyosunda da hatırlarsanız 81-53-81 bölgesi önemli direnç bölgemiz olmuştu. Şu düşüş sürecinde destek olarak takip ettiğimiz bölge artık direnç bölgemizdi. Fakat bunun tekrar üstüne attık ve aynı zamanda bakın burada bir destek olarak da bu bölgeyi çalıştırdık ve yükselişe devam ediyoruz. Aslında altın gümüş rasyosundan baktığımızda bir düzeltme sürecine girmiş olabileceğimizi çok net görüyoruz. Aşağıda 81 altında kapanışlar görmediğimiz sürece altın ve gümüşte bir miktar gevşeme satışların olduğu o düzeltme sürecine girdiğimizi düşünürüz. Yukarıda da altın gümüş rasyosu için %61.8 seviyesinin geçtiği 83-70-83-44 bölgesi önemli olacak. Bu bölgenin üstündeki hareketler altın ve gümüşün bir önceki diplerine doğru tekrar satışların derinleştiği bir süreci gösterir. Aksi takdirde şu düşüşün bir tepkisini verdik ve tekrar düşüş sürecine geri döndüğümüzü takip ederiz. Buradan hızlıca bir platine de bakalım. Platinde de yukarıda takip ettiğimiz direnç bölgemiz 1058-1049, bakın çok net bir şekilde çalıştı ve buradan tekrar bir satış takip ediyoruz. Şurada bir omuz baş omuz formasyonu oluşmuş olabilir. Dolayısıyla şu yükseklik kadar yaklaşık bir 30 dolarlık buradan düşüş beklenebilir. Bu da tekrar 900 dolarlara geri dönebileceğimiz anlamına geliyor. Burada da ilk destek bölgemiz şu yükselişte oluşan tepe bölgesi, artık destek bölgemiz 1010-1003 aralığından geçmekte. Aslında bu bölge kırıldığı takdirde düzeltme sürecinin başladığını söyleyebiliriz. Burada da kritik olacak olan bölge aşağıda 966-960 aralığından geçiyor. Şu yükselişin %61.8 seviyesi. Bu destek bölgesi korunduğu sürece bu yükselişin düzeltmesini yaptık ve yükselişlere devam ediyoruz deriz. Ancak aşağıda 960 çok önemli bir bölge olacak. Buradan gramlara geçelim. Gram altında Aralık ayında görülen zirvenin fitil boyunu takip ediyorduk. 1058-1030 aralığından geçmekte. Aşağıda 1030 kırılmadığı sürece sorun yok. Ancak tabii onslarda bir düzeltme sürecine girdiysek gram altında da bir miktar satışlar derinleşebilir. Çünkü dolar
dolar Türk lirası sabit tutuluyor. Hatta 18.50'lere kadar baskılanmış durumda şu an. Dolar endeksinin dünyada değer kaybediyor olmasını fiyatlıyor ilginç bir şekilde dolar Türk lirası. O nedenle bir miktar satışlar, düzeltme süreci gelirse satışlar burada da derinleşecektir. Burada da takip edeceğimiz önemli destek bölgemiz aşağıda 998-995 bölgesi. Bu bölge kırılmadığı sürece onslardaki düzeltme sürecini takip ettiğimiz bir dönem olacaktır bu hafta ve önümüzdeki hafta içinde. Buradan gram gümüşe geçelim. Gram gümüşün şöyle 4 saatlik grafiklerine dönüp bakıyorduk. Burada da tam bakın Aralık ayında görülen zirveyi tekrar gördük ve buradan bir miktar dönüş alıyoruz. Gram gümüşte de gene söyleyeceğimiz onsların hareketine göre burada da hareketler şekillenecektir. Eğer onslarda bu düzeltme süreci başladıysa burada da bir miktar geri çekilmeler yaşanır. İlk kritik destek bölgemiz 11.75-11.47. Bunun da altında şu son yükselişin başladığı 10.90-10.68 bölgesi var. Onslardaki bu satış sürecinin ne kadar derinleşeceğine göre burada da satışların derinleştiği bir süreci takip edebiliriz. Yukarıda da 13.15'in kırılması önemli olacak. Evet, altın ve gümüşten bugünlük bu kadar diyelim. Bir düzeltme haftası olabilir. Ancak dediğim gibi o %61.8 seviyelerini çok yakından takip edeceğiz. Bu bölgeler kırılmadığı sürece altın ve gümüşte yönün yukarı olduğunu söyleyebileceğiz. Videoyu bitirmeden hafta sonu borsa analizlerine de başladık. Önemli olduğunu düşündüğüm bir video hazırladım. Borsaya meraklı olanlar pazar günü yayınladığım videoyu kaçırmamalarını tavsiye ederim. Bilgi açısından önemli bir video olduğunu düşünüyorum. Evet, yarın tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın.